Nereden nereye? Evet. Elazığ'dan Darmstadt'a. Nereye? Almanya. Evet. Kaç saattir buradasınız? Tamına 9 bitiyor 10 saat. 9 bitiyor 10 saat. Evet, aynen. Ne diyorsunuz bu tablo için? Yani sorunun nerede kaynaklandığını bilmiyorum. Acaba diyorum Bulgaristan tarafı mı, acaba bizden mi? Onu tam kestiremiyorum. Kimsenin de günahını almak istemiyorum. Ama hangi tarafta olursa olsun bu kadar beklemek doğru değil. Yani biz bir durum değil, gerçekten değil. Çünkü hani biz 2 kişiyiz ama çoluğu çocuğu olan insanlar var. Bebeği olan insanlar var. Hasta olan insanlar var. Yani gerçekten hani yetkililerden bu olaya artık bir el atmaları gerektiğini düşünüyorum. Bunu sizin aracılığınızla duyuruyorum. Çok teşekkür ederim. Ben size İyi teşekkür yolculuklar ederim. diliyorum. Sağ olun. Allah'a emanet olun. Sağ olun, İnşallah teşekkür sağ ederim. salim evinize gidersiniz. İnşallah. İnşallah. Sağ olun. Görüşmek üzere. Teşekkür ederim. Başarılar. Sağ olun. Evet, maalesef tablo bu. Değerli izleyicilerimiz, görüyorsunuz şu anda Kapıkule'de vatandaşlarımız gümrüğe girmek için bekliyorlar. Tablo üzücü. Maalesef 10 saati aşkın bir süredir vatandaş bekleyince doğal olarak sinirlerde biraz geriliyor. 10 saatin ardından ileride Bulgaristan'da, Sırbistan'da vatandaşlarımızın en az bu kadar daha, bakın en az bu kadar daha bekleyecek. Yani bir kişi şu anda Türkiye'den çıkıp Almanya'ya gitmek isterse yaklaşık en az 20 saatlik bir durum söz konusu. Bu 20 saatin ardından merhaba, nasılsınız? Vallahi- İyi yolculuklar. Sağ ol, teşekkür Söyle abi. ederim. Vallahi iyi değiliz ya. Neden? Sabah kaçta beri bekliyoruz burada ya. Saat bak 11'de geldik. Saat kaç halen buradayız. Daha 2000 kilometre yolumuz var. Hepimiz pazartesi günü işe gideceğiz. Yani bu kadar insan maddi durum olması yani normal değil ki. Ne diyorsun yetkililerin bu sorunla ilgili olarak? Ya, Ya- seni anlamaları için. Ya abi bir çözüm bulmaları lazım yani. Biz yani yetkililer diyor gelin, biz geliyoruz, kendi iznimize yapıyoruz yani sonuçta ülkemize yardım da ediyoruz. Ama gidişte bu kadar sorunla karşılamamız yani normal değil. Yani bize bir çare bulmaları lazım bunun. Yani şimdi sonuçta bunlar iki devlet, tamam mı? Bulgarlarla bir anlaşmaları lazım. Benim işçilerim, misalden benim milletim geldiği zaman onlara bir kolaylık göstersinler. Böyle değil ki. Bir kere Bulgar Avrupa Birliği'nde, tamam mı? Mesela ben Alman vatandaşıyım icabında. Beni kontrol etmemesi edemez zaten. Çünkü Avrupa Birliği'ndeki olan şeyler biz kontrol edilmiyoruz. Kalkıp da neden bu kadar çok sorun çıkartıyorlar bize? Yani bu kadar insan gelmiş buraya. Çocuklar var, bebekler var. Bu arabada bebek var, çocuk hasta. Benim öbüründe çocuk var, hasta. Geçen gelirken adam birisi kalp krizinden şekeri varmış, vefat etmiş ya. Hani normal mı? Evet, maalesef üzücü bir durum. Yani Yıllardır mı yaşıyorsunuz? Nedir bu durum? Ya ben herhalde bir daha arabayla gelmem yani. Ha bir de şu var, uçakla gelmek istiyoruz, bu sefer hani bütçemizi açıyor. Tabii. Tamam diyorsun bari hadi arabayla gidelim, memleketimize gidelim. Bu sefer bu eziyeti çekiyorsun. Ne yapalım, bir daha gelmeyelim mi? Anamızı babamızı, benim babam vefat etti, gelmeyeyim mi ben buraya? Allah razı olsun. Gelmeyelim mi, ne yapalım? Artık mecburen kalkıp da bunları çekiyoruz ama bunun da bir sonu, senelerde, kaç senedir gelip gidiyoruz hani bunun bir yani çözümü olması lazım ya. Bunun bu kadar zor olmaması lazım. Öbür ülkeler nasıl yapıyor? Neden bizim ülkemizde bunların arasında bu kadar sorun var? Tatil nasıl geçti? Ya tatil yani benim için gerçi bu sefer tatil değildi yani dedim ya babam vefat etti o yüzden geldik. Ama hani tatil güzel bile desem ama bunu görünce her şey burnumuzdan Moral geliyor. bozuluyor, değil Tabii mi? moral bozuluyor. Yani bir yıl çalışıp gidinip Türkiye hasretiyle... Abi biz 11 ay çalışıyoruz, 11 ay çalışıyoruz. 2 kuruş kenara atabiliyorsak atamıyorsak da borçtan geliyoruz. Tamam mı? Geliyoruz diyor memleketimize gidelim. Akrabalarımızı görelim. Yani bir izin yapalım. Geliyorsun, bu sefer de geliyorsun, geri dönüyorsun, bu sorunlarla karşılaşıyorsun. Maalesef üzücü. 4000 kilometre yol geldim, 4000 kilometre yol gideceğim. Bu kolay bir iş değil. Arabada çocuklar var. Ta nereye gidiyoruz? Hani bunu bir kere hani elini vicdana koyup da kardeşim bu insanlar hem gurbette artı yani buraya kaldı da neden bu kadar çok eziyet çektiriyoruz biz bunlara? Bir yani Çözüm bulması lazım. soru sormaları kendine. Peki çok teşekkür ediyorum. Ben size teşekkür ediyorum. Evinize gidersiniz. Allah razı olsun. Hayırlı yolculuklar diliyorum. Ben de size Görüşmek çok teşekkür üzere, iyi ederim. günler, sağ İyi olun. günler. Evet, vatandaşımız maalesef görüyorsunuz anlatıyor. Anlattıkça da üzülmemek elde değil. Tabii gelmek ayrı bir sevinç, mutluluk ama bunun yanı sıra vatandaşımızın bu halini görmek, onları bu şekilde dinlemek bizi üzüyor. Bu sorunun bir an önce çözülmesi gerektiğine ben de inanıyorum. Çünkü sıkıntı büyük. Çünkü bakın çoluk çocuk hepsi bir şekilde bekliyorlar. Yapacak bir şey yok zaten. Onlar da bir yetkilinin kendilerine el uzatmasını bekliyorlar. Hal böyle olunca da maalesef gördüğümüz kadarıyla saatler 10 saate aşkın bir süre. Bu 10 saat şimdilik ama önümüzdeki günlerde 15-16 saate kadar çıkacak gibi görünüyor. Hal böyle olunca da maalesef merhaba, iyi yolculuklar. Merhaba babacan. Nasılsınız? Emekli TV selam. Nereye gidiyorsunuz? Almanya, Almanya. Stuttgart. Kaç saattir buradasınız? Biz saat 10.30'da geldik.
Hala bekliyoruz babacan. Ne diyorsunuz bu tablo için? Gerçeği Gerçeği tabii ki. yayınlayacaksınız. Sonuna kadar. Bizde bir tane yetkilinin olmadığına kanaat getirdim. Eğer bir tane doğru dürüst yetkili olmuş olsaydı karşı tarafa en azından baskı yapıp şu yolun açılmasını Karşı sağlardı. taraftan Bulgaristan değil mi? Evet. Onu kastediyorum. Yani bizim bir tane devlet yetkilisi bize sağlayacak inek gözüyle bakmayın. Estağfurullah. Maalesef öyle bakıyorlar. Gel burada tatilini yap, ülkene dövizini bırak ama ondan sonra defol git muamelesi yapıyorlar. Peki kaç yıldır bu şekilde geliyorsunuz? Bu tabloyu kaç yıldır görüyorsunuz? Valla araçla bu benim 12. gelişim herhalde. Bu kadar olmuş muydu? Şimdiye kadar hiç böyle bir şey yaşamamıştım. Bu Yaşamadın denlisine. değil Kapıkule'den böylesini Tabii geçen yaşamamıştım. sene pandeminin de etkisi var. Vatandaş yok ama bunun tedbirini mutlaka bilinmesi lazım, alınması lazım değil mi? Kesinlikle alınması lazım da ve işte ben sizi çok yakından takip ediyorum. En azından şunu görmüş olmamız lazım. Ya bu yoğunluk Avrupa'nın hangi ülkesinde olsaydı mutlaka bir tedbir alınmış, vatandaş böyle orta yerde kazık gibi bu güneşin altında bırakılmamıştı. Ama maalesef bize bunu layık gördüler. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. İyi yolculuklar diliyorum. Çok çok sağ olun. sağlıklı gidin inşallah. Çok sağ olun. Görüşmek üzere. İyi günler. Evet. Herkesin söylediği aslında benzer şeyler. Ama işte bunun bir şekilde herkes çözüm bekliyor. 10 saat gerçekten 10 saat şu anda yani şu anki rakamla 10 saat bu rakamın daha da arttığını görüyoruz. Çoluk çocuk hepsi araçlarında bekliyorlar. Bulunduğum bu noktaya gelmenin bedeli şu anda 12 saati aşkın bir süre. Bekle. Tabii zor bir durum. Sabır gerektiren bir nokta. Bakın şimdi ilk bekleme noktası şu karşı taraf. Ardından insanlar sırayla bu noktaya alınıyor ve devamında ise insanlar yine burada beklemeye devam ediyorlar. İşte ilk nokta şu an gördüğünüz bu nokta. Park alanı, bundan sonra da bura. Evet. Görüyorsunuz maalesef üzücü bir durum. İyi yolculuklar. Kaç saattir buradasınız? Sabah 11'de geldik. 11'den beri buradayız. Saat 11'den Kaç saat oldu? Kaç saat oldu? 8 saat oldu. 8 saatten beri buradayız. Daha Kapıkule'ye giremedik. Kapıkule'ye giremedik. Ne diyorsunuz bu tablo için? Üzücü. Ama oy vermek için ondan sonra gurbetçileri kullanırlar. Böyle şey yaparlar. Zamana geldiği zaman. Allah büyük, ne yapalım? Kaderimiz buymuş. Yapacak bir şey yok yani. Nereden geliyorsunuz? Nereye gidiyorsunuz? Tekirdağ'dan geldik. Tekirdağ'dan geldik. Almanya. Frankfurt'a gidiyoruz. Frankfurt'a, Hanover. Peki 12 saati aşkın bir süre. Ardından Bulgaristan, Sırbistan. Evet. Yani şu anda 72 Almanya'ya saat gitmek 72 isteyen- saatlik bir testim vardı. Pazar günü saat 4'te evde olmam lazım. Olmazsa ne yapacağım bilmiyorum. Olmazsa 14 gün karantinaya gireceğim. Eyvah. Ne diyorsunuz? Siz ne diyorsunuz bu tablo için? Ben arkadaşlara katılıyorum. Diyecek bir şey yok. Maalesef üzücü. bir Maalesef durum. evet, üzücü bir durum. Peki çok teşekkür ediyorum. Rica İyi ederim. yolculuklar Teşekkür ederim. diliyorum. Sağ ol, teşekkür ederim. İyi günler. İyi günler, kolay gelsin. Merhaba. Evet. Değerli izleyicilerimiz, gördüğünüz gibi vatandaşlarımız beklemeye devam ediyor. Hal böyle olunca da sinirler geriliyor. Bakın bu nokta 10 saatin ardından gelinen noktayı izliyorsunuz şu anda. Evet, maalesef böyle bir durum var. İşte bekleme noktası. Ardından bu noktaya geliyor insanlar. Hala bekliyorlar. Bu arada Türkiye girişler de devam ediyor. İzlediğiniz vatandaşlarımız Türkiye'ye girenler, yeni gelenler. Dönüş çilesini görünce onlar da üzülüyor tabii. Yani izin sözünü, okullar vesaire derken doğal olarak herkes aynı zamanda buraya geliyor ve bu gelince de böyle bir tablo ortaya çıkıyor değerli izleyicilerimiz. Şimdi değerli izleyicilerimiz size işte park alanında bekleyen binlerce aracın olduğu nokta, bu nokta, vatandaşlarımız bu noktada bekliyorlar. İşte burada ikram noktaları var. Evet. Sıcağın altında en azından burada gölgelenebilecek yerler var. Bu Hasene adlı derneğin ikram kuyruğu. Vatandaşlar bakın burada kuyrukta. Tabii bunun yanı sıra koronavirüs de var. Maske mesafenin maalesef olmadığını üzülerek gözlemliyorum. Bakın kuyruk var. Kuyruğu görüyorsunuz. Evet, burada çay kahve ikramı yapılıyor vatandaşa. Ama tabii üzücü bir durum.
Şimdi burada bekleyen araçların park alanının hemen yanında. Bunun yanı sıra Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı'nın da bir ikram çadırı. Çocukların oyun oynayabilecekleri bir alanları mevcut. Şu an gördüğünüz nokta. Tabii bunların olması önemli. Önemsiyoruz bunları. Emeği geçenleri kutluyoruz. Daha önce burada maalesef böyle şeyler yoktu. Her şeyin hem iyisini hem de kötüsünü ya da negatifini, pozitifini de söylemek zorundayız. Bunlar milletimizin beklemiş olduğu hizmetler. En azından bunların olması burada bulunan vatandaşlarımızı mutlu ediyor. Şu an görmüş olduğunuz noktaya Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı'nın ikram çadırının bulunmuş olduğu nokta. Burada vatandaşlarımıza ikramlarda bulunuyor. Ayrıca bu bölgede gördüğünüz gibi çocuklarımıza merhaba, kolay gelsin. Evet, gördüğünüz bu nokta çocuk parkı var. Bunun yanı sıra değerli izleyicilerimiz işte çocukların oyun salonları var. Çocuklar hiç olmazsa burada biraz zaman geçirebiliyor. Çok güzel bir hizmet olduğuna inanıyorum. Emeği geçenleri kutluyoruz tabii. Gönül ister ki hiç kimse beklemesin ama beklemek gibi bir durum oluşunca da vatandaşlarımız çocuklarını burada zaman geçirebilmek için bekliyorlar. Bakın burada çocuk park alanları var. Bunun yanı sıra ikram vesaire olan bir çadırımız daha var. Evet, burada vatandaşlarımıza su, kahve, dondurma ikramı ücretsiz bir şekilde yapılıyor. İşte çocukların oyun alanları var. Bu da iyi bir hizmet. Evet, Kapıkule Camii'nin hemen dibinde park alanında burası. Evet, görüyorsunuz şu alan. Şu an ekranda gördüğünüz bütün vatandaşlarımız Türkiye'den çıkış yapmak isteyen gurbetçi vatandaşlarımız.